Kaldıraç kumardır. Kaldıraçta kazanmak imkansız. Hayır, bunların hiçbiri doğru değil. Sadece bilmediğiniz şeyler. Bugün size kaldıraçlı işlemleri mobil üzerinden anlatacağım. Daha önce bilgisayar üzerinde anlattım. On binlerce kişi izledi, binlerce kişi beğendi, yüzlerce yorum geldi. Bu videoyu izledikten sonra kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Her adımı dikkatli bir şekilde takip etmeniz çok önemli. Öncelikle telefonu elime aldım. App Store'u açıyorum. Veya Google Play Store, hangisini kullanıyorsanız, Android veya iOS. Geldim buraya. Yukarıya Binance'i yazdım. Dikkatli olacağınız ilk konu burada Binance TR değil, bakın ikinci sırada olan. Normal Binance'i, yani yukarıdaki uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Hemen bunu aça basıyorum. Siz için indireceksiniz tabii ki. Ardından bu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Ardından ilk tarafa geliyorum. Yukarıdan sol üstten bakın tam buradaki kafa işaretine bastım. Ardından burada kaydol tuşuna basıyorum. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir konu. Eğer buradaki yaptığınız işlemlerden ömür boyu, bakın süreli değil, ömür boyu bir indirim kazanmak istiyorsanız buraya Google veya Apple ile kaydolun demeyip e-posta veya telefon ile kaydolun diyeceksiniz. Hemen bastım. Buraya herhangi bir şey yazıyorum. Mesela buraya bir mesaj yazalım. aboneol@gmail.com. Abone olmayı unutmayın. Ardından bakın altta referans kimliği isteğe bağlı diye bir kısım var. Buraya T, D, U, M, P, 5, T ve Z. Bunu yazarsanız dediğim gibi ömür boyu bir indirim kazanacaksınız. Haberiniz olsun. Bu işlere başlarken komisyon ücretleri insanların kafasında çok büyüyor. Bu sizin için güzel bir başlangıç olacak. Ha benim zaten bir Binance hesabım var diyorsan birazdan senin için de yine çok güzel bir taktik geliyor, haberin olsun. Buradan ileri diyorsunuz, bunu kabul edin ve burada mailinize doğrulama kodu geliyor. Birkaç farklı ufak detay var. Şimdi ben kendi hesabıma geçip kalan kısmı anlatacağım. Evet, hesabınıza girdiniz, işlemleri tamamladınız. Şimdi yukarıdan bakın şu kafa işaretine basıp kimliğinizi doğrulayacaksınız ve ardından yapmanız gerekenler bu kadar. Şimdi geçiyorum Futures tarafına. İlk sağ alttan cüzdan kısmına basıp sol üstten de özet kısmına basıyoruz. Aşağıya doğru indiğinizde USDM Futures'ın yanında Activate tuşunu göreceksiniz. Hemen oraya basıyorum. Öncelikle bir kod yazmanız gerekecek. Size isteğinize bağlı yine bir kod ayrı olarak açacak, daha önceden vadeli işlem yapmadıysanız. Buraya da şu anda ekranda gördüğünüz Binance 2023 kodunu yazarsanız vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz %10'luk bir indirim daha kazanıyorsunuz. Bütün işlemlere başlamadan önce böyle ufak ödüller gerçekten çok güzel oluyor. Size güzel bir öncelik, güzel bir başlangıç. Ardından bir test ekranı çıkacak karşınıza. Bu testte aslında doğruları yapmanızı tavsiye ederim ama gerçekten yorucu bir süreç. O yüzden hangisine basarsanız basın, yanlış da olsa size doğrusunu işaretliyor zaten burada. Onu kabul ederek bir sonraki olarak gidebilirsiniz. Tamam, şimdi vadeli işlemler hesabımızı açtık. Peki ne yapacağız? Bunun için de buraya bir para göndermemiz gerekiyor öncelikle. Bunu yapmak için cüzdana bastım. Cüzdandan yukarıdan bakın spot tuşuna basıyorum. Ardından burada transfer et diye bir tuş var. Bizim spot cüzdanımızda olan parayı Binance Futures tarafına göndermemiz lazım. Bunun için bakın transfer et'e bastım ve spot cüzdanım yukarıda seçili. Alt tarafta alıcı kısmına da USDM Futures'ı seçiyorum. Ardından buradan göndermek istediğiniz para birimini seçiyorsunuz. Ben buradan USDT'yi seçtim ve buraya ne kadar olsun? Bir $350 gönderelim mesela. Transferi onayla diyorum. Şimdi buradan tekrar vadeli işlemler sekmesine geri dönüyorum aşağıdan. Evet bakın $350 şu anda burada hesabıma gelmiş zaten. Şimdi yapacağımız diğer işlemler. Adım adım bu sayfanın üstünden gidelim. Sol üstte bakın bende çapraz diye yazan bir kısım var. Burada isterseniz çapraz, isterseniz izole olarak iki seçenek var. İzole kullanırsanız sadece sizin işleme koyduğunuz parayı riske atar burası. Mesela $10'la 10x kaldıraçla, yani toplam $100'lık bir işlem açtınız. Buradaki sizin riskiniz sadece $10 olur. Sizin o işleme koyduğunuz para. Eğer bunu çapraza seçerseniz aynı işlemi bir de şöyle düşünelim. Benim $100 var. $10'lık bir 10x'lik yine işlem açacağım. Bu sefer teminat olarak benim $100'ımın hepsini kullanır. Yani ben buna derim ki tamam, ben $100'lık işlem açıyorum ama bak benim bu kadar daha param var. İstersen eğer pozisyon çok zarara uğrarsa buradan da teminat ve sigorta olarak bu parayı da kullanabilirsin derim. Aslında ikisinin birbirinden çok fazla farkı yok siz bu işlemi öğrendiğiniz zaman. Ama işleminizi daha rahat kontrol etmek için başlangıçta izole kullanabilirsiniz. Ama ben her zaman çapraz kullanıyorum burada işlemi. Bu şekilde daha rahat işlemler yapabiliyorum. Mesela ben buradan çaprazı seçtim, devam edelim. Yukarıda şu anda 125x olarak gördüğünüz yer sizin kaldıracınız. Bakın buradan 1x'ten 125'e kadar bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu cross işlem kullanıyorsanız, çapraz marjin kullanıyorsanız çok önemli bir yer değil.
Çünkü sizin genel paranız ve pozisyonunuzun büyüklüğü önemli aslında. O yüzden benim için bu genelde sabit duruyor. 20, 30, 50 hiç önemli değil. Çünkü ben dediğim gibi çapraz kullanıyorum. Ama izole kullanıyorsanız bu da ne demek? Ben diyelim bir işlem açtım. 1x yaptığımda benim 10 dolarım 10 dolar olarak işlem görür. Bunu 10x yaptığımda 10 dolarım 100x olarak işlem görür. Ben bunu 20 dolar yaptığımdaysa 10 dolarım 200 dolarmış gibi işlem görür. Kaldıracın mantığı bu. Bunu çok dikkatli kullanmanız gerek. Büyük kaldıraçlarda izole marjinde işlem açarsanız gerçekten kayıp fiyatınız çok yüksek olabilir. Şimdi birazdan örneklerle göstereceğim zaten size. Kaldıracı da öğrendik. Şimdi diğer taraftaki fonlama kısmı. Fonlama kısmını size çok anlatmıştım zaten. Bu durumda bize longların yani uzun pozisyonların shortlara, kısa pozisyonlara olan oranını gösterir burada. Eğer burası eksi ise, hatta bakın üstüne tıklayalım, pozitifse buradaki yer, long pozisyonlar short pozisyonlara ödeme yapıyor 8 saatte bir. Eğer negatifse kısa pozisyonlar yani short pozisyonlar uzun pozisyona buradaki oran değerinde ödeme yapar. Bu hep kaybedeceğiniz bir şey değil. Eğer alabileceğiniz zamanlar da olur. Bunun amacı spot piyasayı ile vadeli piyasayı dengelemektir. Ve buradan hangisinin yoğunlukta olduğunu görüp o coin'in üzerinde longlar mı daha fazla yoksa shortlar mı daha fazla bunu da öğrenebilirsiniz. Geçelim diğer kısma. Bakın burada hem açık bir de kapalı diye iki tane tuş var. Burada pozisyon açmak kapatmak için kullanılıyor burası. Pozisyon açarken buradan açığa basıyoruz. Kapatırken kapalıyı kullanabiliyorsunuz. Ben bunu genellikle açıktan yapıyorum her zaman. Çünkü şöyle bir olay var. Yine size ufak bir dipnot. Mesela ben 10 dolarlık long pozisyonu açtım. Aynı şekilde bunu kapatmak için 10 dolarlık bir short pozisyonu da açarsam zaten otomatik olarak bu pozisyonu kapatmış olacak benim için. Ekstra bir pozisyonu kapata geçirmeme gerek yok. Ben bu şekilde kullanıyorum. Haberiniz olsun. İkinci bir kısım. Limit ve market. Bakın burada bir sürü farklı özellik var. Burada başlangıçta sadece limit ve piyasa emirlerini kullanmanız yeterli. Evet, şimdi ilk işlemimizi yapalım. Mesela geldim buraya. Diyelim ki ben bunu 23.000 dolardan düşerse 1000 dolarlık long pozisyonu aç diyorum buraya. Bakın limit emri veriyorum. Bu işlem hemen gerçekleşmeyecek. Buradan uzun pozisyon aç'a bastım. Aç diyorum. Bakın pozisyonlar kısmım aşağıda hala 0 ama açık emirler kısmına bir tane emir geldi. Diyor ki burada toplam 989 dolarlık 23.000 dolara gelirse buradan bir long pozisyonu aç. Bu limit emri bu şekilde çalışır. Bunu hemen iptal ede basıyorum yandan. Şimdi bir de piyasa emrini göstereyim size. Piyasa emri ise ben işleme bastığım anda mevcut olan fiyattan benim işlemimi alır. Bu da şöyle işler. Mesela yine buradan 1000 dolarlık bir işlem daha yapalım. Uzun pozisyon aç diyorum burada. Hatta burada da göstermek için kısa pozisyon yani short açalım. Buradan short pozisyon diyorum. Bakın bu sefer emirlerde hiçbir şey yok. Ama buraya geldiğimde Bitcoin'e tam bu fiyattan bir short işlemi açtı. Yani kapatma işlemi açtı. Bunu yaparken şuradaki ayarları kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz aşağıda. Bakın buraya geldiğinizde tercihler kısmında alım satım modunuzu lütfen gelişmişte kullanmanız sizin için çok rahat. Mutlaka bunu gelişmişe çevirin. Ardından emir onayları bakın burada hepsi ayarlı duruyor. Pozisyon ayarının hedge modu olması aynı zamanda hem long hem de short işlemi aynı coin'i açabilmenizi sağlar. O yüzden hedge modunuzda mutlaka açık olsun. Varlık modu, çoklu varlık modu yine işinize yarayacaktır. Bu sayede hem BUSD hem tek USD'niz aynı coin adında gözükür ve işlemlerinizi istediğiniz yerde açabilirsiniz. O yüzden bunu da kesinlikle açmanız gerek, haberiniz olsun. Şu az önceki gösterdiğim yerde bakın en aşağıda pozisyonlardaki düğme ayarı. Benim burada kar al zarar durdur var. Zaten istediğim yerde nerede işte kapatma limitini, zararımı nerede belirleyeceğimi seçiyorum. Göstereceğim zaten size. Pozisyonu kapatma tuşum orada duruyor. Market emriyle anında kapatma tuşudur o. Tersine çevir işlemi ise bizim burada bunu açtığımızda benim mesela şu an 1000 dolarlık long pozisyonu, short pozisyonum var ya, basınca otomatik olarak onu kapatıp 1000 dolarlık long açıyor. Şimdi bunu da göstereceğim hatta size. Adım adım gidelim. Şimdi burada kar al zarar durdura bastığımızda hangi fiyattan bunu kapatacak? Buraya diyoruz ki son fiyat ayarladım. Limit fiyatı dedim. Şu fiyattan mesela 25.000'e 25.600'e geldiğinde kapatırsam ben bu shortumu 26 dolar zararla kapatıyorum. Tam tersi. Ben bunu eğer 23.000
de kapatırsam 85 dolar, bakın aşağıda yazıyor, karla kapatıyorum bu pozisyonu. Nasıl uygulamak isterseniz, stratejinize hangisi uygunsa buradan da o en başta gösterdiğim emirlerinizi verebilirsiniz. Mesela onayla diyelim yine buradan. Buraya da yazmamız gerekiyor. Buraya da hemen 23.000 yazıyorum. Onayladım. Bakın emrim gerçekleştirildi. Buraya geldiğimde bu sefer de ne diyor? 23.000'den pozisyonu, short'unu kapatma zamanında emrini de buraya yazdık. Şimdi size diğer kısmı göstereyim. Pozisyonu kapat dediğimizde neydi? Basınca pozisyon otomatik olarak kapanıyor. Hatta gelin kapatalım, 1 dolar zararda olsun. Bir şey olmaz. Sizlere bunu göstereyim burada. 1,5 dolar zararda bu pozisyonu kapattım. Şimdi aynısını tekrar açıp bu sefer tersini açmayı göstereceğim size. Şimdi bunu yine ayarlayayım. Bakın 1000 dolar ayarladım yine burayı. Bu sefer yine kısa pozisyon aç diyorum. Bakın açtı. Şimdi buradan tersine çevir tuşuna basıyorum. Az önce size gösterdiğim. Bu benim çok sevdiğim bir özellik. Tersine çevire bastığımda otomatik olarak benim short'umu kapatıyor ve bana bir long işlem açıyor. Bu sefer de ben burada mesela ani bir düşüşte hemen onu kapatayım, bunu açayım, yenisini açayımla uğraşmanıza gerek yok. Buradan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sonra burada bize burası neleri gösteriyor? Büyüklük dediği yer bizim pozisyonumuzun toplam değeri. Marjin dediğimiz benim cüzdanımdan ben buraya ne kadar yatırım yapmışım. 40 dolarla 975 dolarlık bir işlem açmışım ben burada. Bir diğer kısım riski. Pozisyonunuzun riski şu anda %1 durumdaymış. Giriş fiyatım bakın 25.024 dolar. Gösterge fiyatı 25.000, yani şu anki fiyatı 25.035 dolar. Benim girdiğimden 10 dolar yukarıda. Likidasyon fiyatı, bakın bu çok önemli. Eğer Bitcoin 16.195 dolara düşerse benim tüm param gidiyor burada. Yani içeriye yatırdığım çapraz işlem olduğu için ben buraya en başta yatırdım 350 doları kaybediyorum. Eğer bu pozisyon izole bir pozisyon olsaydı ben burada marjinde yazan değer 40 doları kaybedecektim sadece. Bakın bu çok önemli bir detay. Bunu sakın atlamayın. Hemen buradan pozisyonu kapat diyorum. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bunu da 50 cent karla kapatalım. Şimdi bizim 346 dolarımız var burada. Diyorum ki piyasadan 340 dolarlık Bitcoin'e bir long açalım yine, tamam mı? Bakın hop bu geldi. Likidasyon fiyatıma burada dikkat etmenizi istiyorum. Likidasyon fiyatı yok. Yani bu coin düşse bile, Bitcoin 1000 dolara bile düşse benim pozisyonum likide olmayacak burada. Peki yani spot'tan almış gibi olacağım. Peki o zaman niye kaldıraç kullanıyorum? Çünkü kaldıraç sizin paranızı bölme imkanı veriyor. Sonra yukarıya tekrar geri çıktım. BTC USDT'nin üstüne basıyorum. Bu sefer de buradan Ethereum'u seçelim. Mesela Ethereum USDT. Ethereum'a da geldim buraya. 340 dolarlık bir tane de Ethereum'a long açıyorum. Tamam mı? Bakın ikisinin de likidasyonu 0. Toplam 350 dolarla neredeyse 700 dolarlık pozisyon açtım ama likidasyonum hala 0. Tekrar yukarıya geldim. Buraya BNB yazdım. BNB'yi açtım. Buraya da bir 350 dolar yazıyorum. Yine bir uzun pozisyon açıyorum. Bakın toplam likidasyonum burada 2 dolara geldi. Hadi yine yok diyelim. 3 tane pozisyonum var. Nereden baksanız 1000 dolar. 1000 dolardan fazla bir para var burada. Benim sadece 350 dolarım vardı. Ama hepsinin likidasyonu 0. Yani bu ne demek? Şu anda evet bunlar gerçekten güvenli pozisyon. Yani birazcık daha güvenli pozisyonlar. Ne olabilir? Bunların hepsinin aynı anda düştüğünü varsayalım, tamam mı? Hepsi aynı anda düşerse benim içeriden paramı yiyeceği için bu ne olacak? Benim likidasyonum yavaş yavaş yaklaşmaya başlayacak. Yani şu anda 0, atıyorum 1000 dolar olacak, 2000 olacak, 3000 olacak. Tabii ki hepsi aynı anda bana zarar ettirirse. Ve bunu unutmayın, bu sadece çapraz marjinde olan bir durum. Eğer siz izole kullanıyorsanız direkt 1x'de vesaire açmanız lazım. Bakın hatta hepsi kârda şu anda. Direkt şuradan sağ yukarıdan tümünü kapata basıyorum. Onaylıyorum. Ve benim pozisyonlarım hepsi kapanıyor. Şimdi geçelim izole tarafına. İzoleye çevirdim bunu. Multi asset modu kapatmamız gerekiyor. Çoklu varlık modunu kapatmamız gerekiyormuş. Hemen onu tercihler diyorum. Bakın varlık modunda çoklu varlık modunu, teklik varlık modunu aldım. Geriye geldim ve buradan izoleye geri geçtim. Şimdi bu da demek ki benim piyasa fiyatından şimdi ne kadar alacaksa mesela 20 dolar ya,
Kafadan buraya 20x pozisyon açacak. Mesela uzun pozisyon aç dedim. Bu sefer benim içeride toplam 20 dolarlık pozisyon, normalde çok küçük bir pozisyon olmasına rağmen işlemim, bakın likidasyon fiyatım var. Çünkü 1.8 dolara 20 dolarlık pozisyon açtım ben. İzolede bu şekilde kullanılır. O yüzden çok daha az kazanacağım tabii ki. Tabii miktarı düşük yazdığım için, ama paramı da buna göre kullanıyor benim ve likidasyonum var. Buraya likidasyonu azaltmak istiyorsam marjinin yanında bir artı tuşu var, bakın görüyorsunuz. Buna basıyorum. Ve buradan ne kadar ekleyelim? Mesela ben buraya 20 dolar eklersem ekstra olarak onayla dedim. Bakın likidasyonum artık yok. Bu da böyle bir şey. Burada ekstra uğraş gerektiriyor. Ben bunu sevmiyorum. Çaprazda daha hızlı yapabiliyorum işlemlerimi. O yüzden bunu bu şekilde tutuyorum. Şimdi bu pozisyonu da kapatalım. Gördüğünüz gibi hem long işlem açmak hem short işlem açmak aslında burada çok kolay. Şu sol tarafa bakalım. Buraya bakmadık sizinle. Burada bakacağımız kısımda emir tahtası dediğimiz yer. Burada hangi fiyatlarda ne kadar emir var bunu görebiliyoruz. Mesela şunu birazcık yükseltelim. BNB'de 241 dolarda 485 bin dolarlık bir satış varmış. 233 dolarda ise 1.45 milyon dolarlık bir alış varmış. Bu da piyasaya bakış açınızı birazcık daha kolaylaştırabilecek, farklı düşüncelerde size getirebilecek, belki bir strateji verebilecek yerler, haberiniz olsun. Tahtayı mutlaka görmek isterseniz şu anda fiyatı ne durumda bu coin'in diye. Hemen buradan şu alt taraftan oka bastığınızda veya bakın geri kapatayım. Şu yukarıda 2 tane çubuk var bakın. Buraya bastığınızda size direkt tahtayı da açar. Burada istediğiniz saat dilimlerine göre 4 saatlik saat dilimi, 1 günlük zaman dilimi gibi bunları da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi size bir önemli yerden daha bahsedeceğim. Hiçbir işleme girmediniz. Kafanızda ama plan yapmak istiyorsunuz. Hesaplama, likidasyon fiyatınızı hesaplayacaksınız. Karınızı hesaplamak istiyorsunuz. Bunun için ne yapacak? Hemen az önce bastığım o yukarıdaki mumların yanında bir artı ve eşittir sembolü var bakın. Bu bizim hesap makinemiz. Binance'in hesap makinesi. Mesela ben likidasyon fiyatımı hesaplamak istiyorum. Diyorum ki 20x bir işlem açacağım. Tamam mı? Cross işlem, izole işlem açacağım diyelim. BNB'ye 300 dolardan long açacağım. Kaç BNB'lik işlem açacağım veya buradan kaç dolarlık işlem açacağım? Diyelim ki buraya 2000 dolarlık işlem açacağım. Benim balansım ne kadar? Toplam bakiyem ne kadar? 349 dolar. Hemen buradan hesaplaya basıyorum. Ve diyor ki sen 300'den 2000 dolarlık 350 dolarla bir işlem açarsan uzun yollu long pozisyon senin 248 dolarda likide oluyorsun. Bunu sen stratejine göre planlayacaksın. Diyeceksin ki evet bu benim için güzel, 250 güzel, buradan yapabilirim. Veya hayır ya bu benim için yeterli değil, ben gideyim 2000 değil de atıyorum 1500'lük açayım. 1500 hesapsa 231, ya hadi şöyle böyle iyi deyip böyle kendi kafandan bunun planını yapabilirsin. Evet, aslında bu kadar kolaydı. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bana mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince her noktayı sizlere açıklamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Bay bay.